Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz ya da satış yaparak para kazanabileceğiniz tığ işi şapka anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Cadı şapkası anahtarlıklarda istediğiniz renkleri kombinleyebilirsiniz ve desenlerin yazılı şemalarına ulaşabilmeniz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Anahtarlığın yapılışında 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,20 milimetre ile anahtarlıkları öreceğiz. İsterseniz 2 milimetre ya da 2,5 milimetre tığ da kullanabilirsiniz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden anahtarlıkların yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına anahtarlık klipsini monte edecek kadar ip bıraktıktan sonra sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir, halkanın içerisine 4 tane sık iğne yapalım. Halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Ve ikinci sırada toplam 6 tane sık iğne elde edelim. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve ilk ilmeğin tepesinden başlayarak alttaki tüm sık iğnelerin tepesine bir adet sık iğne yaparak toplam 6 tane sık iğne elde edelim. Altı sık iğneyi yaptıktan sonra ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne ve çift tek yaparak toplam 9 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve aynı ilmeğin tepesinden başlayarak alttaki tüm sık iğnelerin tepesine bir sık iğne yaparak toplam 9 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 6. sıra için bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 sık iğne, yan yana 2 sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne, yan yana 2 tane sık iğne.
Bu sırada da çift 2 tek, çift 2 tek yaparak toplam 12 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesinden başlayarak tüm sık iğnelerin tepesine bir sık iğne yaparak 7. sırada toplam 12 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 sık iğne, yan yana 3 sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne, ve yan yana 3 tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim ve bu sırada da toplam 15 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, alttaki tüm sık iğnelerin tepesine bir sık iğne yaparak toplam 15 tane sık iğne elde ederek 9. sırayı tamamlayalım. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 10. sıra için bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 sık iğne, yan yana 4 tane sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne ve yan yana 4 sık iğne. Bu sırada da çift 4 tek, çift 4 tek yaparak toplam 18 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 sık iğne ve 11. sırada da çift 5 tane tek, çift 5 tane tek şeklinde toplam 21 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 12. sıra için bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Bu sırada da çift 6 tek, çift 6 tek şeklinde ilerleyeceğiz ve toplam 24 tane sık iğne yapacağız. On sıranın sonuna geldiğimiz zaman ikinci renge geçiş yapacağız arkadaşlar. Kayma dikişini yaparken turuncu renge geçiş yapacağım. Bir zincir ve aynı ilmeğin tepesinden başlayarak alttaki tüm sık iğnelerin tepesine bir sık iğne yaparak toplam 24 tane sık iğne elde edelim. Yani 11 ve 12. 12 ve 13. sırada toplam 24 tane sık iğne elde etmemiz gerekiyor. 24. sık iğneyi yaptıktan sonra ilk sık iğnenin tepesine
kayma dikişi yapalım ve mor ipi de yukarıya taşımayı unutmayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 sık iğne, yan yana 3 sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne, yan yana 3 sık iğne, ve bu şekilde çift 3 tek, çift 3 tek yaparak toplam 30 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Turuncu renk ile son sırayı yapacağız. Yani turuncu renkten 3 sıra örmüş olacağız arkadaşlar. Bir zincir ve aynı ilmeğin tepesinden başlayarak alttaki tüm sık iğnelerin tepesine sık iğne yaparak toplam 30 tane sık iğne elde edelim. ...15. sıranın sonuna geldiğimiz zaman kayma dikişini yaparken tekrar mor renge geçiş yapalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 1 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Ve 16. sırada çift tek çift tek yaparak toplam 45 tane sık iğne elde edelim. Turuncu renk ile işimiz kalmadığı için burada ipi kesebilirsiniz. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 17. son sıra için bir zincir ve altta yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine 2 adet sık iğne yaparak toplam 90 tane sık iğne elde edelim. Son 2 adet sık iğneyi yaptıktan sonra ipi keselim ve ilk sık iğnenin tepesinden gizli birleştirme yaparak ipleri arka taraftan gizleyelim. Evet, böylelikle şapkanın yapılışını tamamlamış olduk. Şimdi sihirli halkayı yaparken bırakmış olduğumuz ipi sihirli halkanın yani şapkanın üst noktasına çıkartarak anahtarlık klipsini takalım. Evet, anahtarlık klipsini de taktık. Şimdi buradaki üst noktanın daha formda olmasını sağlamak adına 3 milimetrelik bakır tel kullanacağım arkadaşlar. Siz farklı aparatlarda kullanabilirsiniz. Ve bakır teli ikiye katlayacağız. Katladığımız bu iki katlı bakır tel şapkanın büyüklüğünü geçmemeli.
İçindeki telin şapkaya tamamen yapıştığına emin olduktan sonra buradaki uç noktayı hafif sağ tarafa doğru kıvırdığınız zaman görmüş olduğunuz gibi telden dolayı kıvrılma pozisyonunu almış olacak arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.